Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kabarmalar doymayan yumuşacık tel tel ayrılan açma videosu tarifi hazırladım. Lafı hiç uzatmadan buyurun tarifimizin yapım aşamasına geçelim. Açmanın hamuru için yoğurma kasesine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. 1 su bardağı ılık suyu ekliyorum. 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru instant maya ekliyorum. Yerine yaş maya olarak da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemeleri güzelce karıştırıp 1 yemek kaşığı dolusu mahlep ekliyorum. Mahlep eklemek zorunda değilsiniz. Elimin altında vardı. Ben de o sebeple kullandım. Bazen kullanmadan da yapıyorum mahlebi. 2 tatlı kaşığı tuz ekledim. Malzemeleri tekrar karıştırıyorum ve unumu ilk başta bir kısmını ekliyorum. Malzemelerle unumuzun bir kısmını karıştırdıktan sonra geri kalan unu da yavaş yavaş ekliyorum. Her zaman unumuzu yavaş yavaş kontrollü şekilde ekliyoruz. Toplamda 8,5 su bardağına yakın un kullandım. Yine aynı bardak ölçüsü 200 milimlik klasik su bardağı. Ele yapışan hamurunuz bu kıvamda olana kadar un eklemesi yapmaya özen gösterin. Hamuru yoğurma kasesinden yukarıya kaldıracağız. Elimize de yapışacak. Açma hamuruna eklemiş olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağı da hamura ekliyorum ki hamuru daha güzel toparlaması için. Gördüğünüz gibi sıvı yağ da ekleyince hamur çok güzel kendini toparladı. Güzelce yoğurup toparladığımız hamurun üzerine kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat kadar mayalandırmaya bırakıyorum. 1 saat mayalandırmış olduğum hamurumun ilk maya kokusu çıkması için elimle yoğurma kasesinde yoğuruyorum ve sonrasında tezgahıma zeytinyağı ile yağlama işlemi yapıyorum. Dilerseniz sıvı yağla da yapabilirsiniz. Zeytinyağla yağladığınızda hamurunuz yağını kolayca emmez. Açmalarınızda daha güzel parlak görüntüsü olur. Biraz hamurumun üzerinde tekrardan ellerimi yağlayarak güzelce açılımını sağlıyorum. Sadece elimizle bastırarak açabilirsiniz. Zaten hamur yumuşak olduğu için kolayca esneyen ve açılan bir hamur oluyor. Burada bu aşamada fazla kolay açamıyorsanız hamurunuz da sert olmuş demektir. O sebeple hamurunuzu her zaman yumuşak ve esnek yapmaya özen gösterin. Tekrardan ara ara ellerimi zeytinyağı batırıyorum. Hamurun üzerine güzelce sürüyorum. Dediğim gibi sonrasında açmalarınız zeytinyağı ile bu işlemi yaptığınızda daha güzel üzeri parlak görünecektir. Odasında yumuşatmış olduğum tereyağımı da elimle alıyorum ve her yerine güzelce yediriyorum. Tereyağını da mutlaka odasında güzel yumuşatın ki hem üzerine yağlarken daha az tereyağı kullanmış olursunuz. Bir kase tereyağından da gördüğünüz gibi çok azını kullandım. Her yerini güzelce yağladıktan sonra tekrardan uç kısmını içe doğru katlıyorum ve elimle bastırıyorum. Diğer uç kısmını da üste getiriyorum ve ellerimle tekrardan bastırarak hamurumu düzeltiyorum. Katlamış olduğum hamurumun yarısını da tekrardan tereyağı ile güzelce yağlayacağım. Geri kalan hamuru da yarısını üzerine katlayacağım için sadece bu kısımda bu yarım kısmı tereyağlamanız yeterli olacaktır. Dilerseniz tereyağı yerine katı yağ margarin de kullanabilirsiniz ama her zaman sağlık açısından tereyağı kullanmanız daha güzel olur. Elimizde de her yerine güzelce yedirirsek tereyağını daha lezzetli açmalar yapmış olursunuz. Bu aşamada hamurun yarısını tereyağladım. Geri kalan yarısını da hamurumun üzerine kapatacağım için hiç gerek kalmadı. Sadece yarım kısmını tereyağlıyorum ve üzerine elimle güzelce bastırıyorum. Daha güzel tel tel olması için. Hamuru uzun dikdörtgen şeklini veriyorum ve 2 parmak genişliğinde hamur kesme aparatıyla kesiyorum. Sizler dilerseniz bıçak veya kesme aparatıyla da kesebilirsiniz. Keserken çok ince kesmemeye de özen gösterelim. Kesmiş olduğum hamurların şöyle ilk önce bir uzatıyorum elimle. Sonrasında ikiye katlayacağım. Katlamış olduğum hamurumu parmaklarımla hafif dokunuşla bastırıyorum. Sizler dilerseniz açmanızı daha ince seviyorsanız biraz daha uzatabilirsiniz. Ben açmaları daha toklu ve dolgun sevdiğim için çok fazla hamuru inceltmiyoruz. Hamurun bir ucunu içe bir ucunu dışa olacak şekilde kıvırıyorum. Bakın bir ucunu güzelce elimle bastırıyorum. Genişletip diğer ucunu içine alıyorum. Bu şekilde bütün açmaları aynı şekli vererek hazırlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten şeklini kendiliğinden oluşuyor. Geri kalan açmalarımı da aynı yöntemle hazırlıyorum. Çok fazla videoyu da uzatmamak adına sizlere de sıkmadan hazırlamaya çalışacağım.
Çok fazla sıkmadan bir ucu dışa bir ucu içe gelecek şekilde kıvırmamız yeterli. Bir ucunu güzelce elimle bastırarak diğer ucunu da içeri koyarak bütün açmalarımı geri kalanını da hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Ben açmaları büyük yaptım. Tabii ki 12 adet çıktı. Sizler daha ufaltarak da daha fazla açmada elde edebilirsiniz bu hamur malzemesinden. 2 adet yumurtama 3-4 damla üzüm pekmezi damlatıyorum. Üzüm pekmezi kullandığınızda da açmalarınızın üzeri daha güzel parlak olur. Bu arada bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ekledim. Tekrardan açmalarımın üzerinin daha güzel parlak görünmesi için yumurta sarılarını güzelce karıştırdım ve üzerine şeklini bozmadan dikkatli şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Mutfağınız sıcaksa ve yazın sıcak havalarda ilk önce mutlaka yumurta sarısını sürün ve sonrasında tepsi mayası yapın benim gibi. Aksi halde tepsi mayası yapmış olduğunuz poğaçaların havasını söndürmüş olursunuz. İstediğiniz gibi de güzel kabarmamış olur. Yumurta sarılarını sürdüm. Dilerseniz bu aşamada çörek otu, susam da gezdirebilirsiniz. Ben tercih etmedim. Tepsinin üzerine kapatmadan yaklaşık 30 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Sizden zamanınız varsa 40 dakika kadar da yapabilirsiniz. Eğer mutfağınız soğuksa 1 saate yakınında tepsi mayası yapmanız yeterli olacak. Yazın sıcak havada da 30 dakika yeterli oluyor tepsi mayası yapmanız için. Öncesinde 5 dakikalık ısıtılmış 180 derece alt üst fanlı ayarda açmaları pişirmek üzere fırınıma koyuyorum. Sizlerin fırınınız hangi ayarda güzel pişirme yapıyorsa lütfen o ayarda pişirme yapın. Benim fırında alt üst fanlı ayarda açmalarım, poğaçalarım güzel piştiği için bu ayarda pişirme yapıyorum. Herkes kendi fırını daha güzel tanır. Bu arada devamlı sorulan sorulardan bir tanesi, 2 tepsiyi de aynı anda pişirme yapıyor mu? Tabii ki hayır, kontrollü şekilde alt üst ederek pişiriyorum ben arkadaşlar. Bunu da burada belirtmiş olayım. Toplamda benim fırınımda 40 dakika kadar zamanda açmalarım çok güzel pişti. Sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Lütfen güzelce kızarana kadar pişirmeye özen gösterin. İlk fırından çıkınca sizlere hemen açmaların yumuşaklığını göstermek istiyorum. Üzerine kapatacağım. İlk sıcaklığı çıkana kadar açmaları biraz dinlendireceğim ki daha yumuşak olmaları için. Görüntüsüyle şekliyle gerçekten çok güzel oluyor. Çocuklarınızın beslenmesine, misafir davetlerinizde yapabilirsiniz bu güzel açma tarifini. Üzerine temiz bez kapattım. İlk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirdim. Sizlere de hemen yakından o yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum ilk sıcaklığıyla. Gördüğünüz gibi yumuşacık, tel tel ayrılan açma tarifi oldu. Beni buraya kadar izlediyseniz beğenerek destek olmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bir tane tekrardan açmamın da size dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tel tel dökülen çok güzel açma tarifi oldu. Sizlerin de gönül rahatlığıyla tekrardan deneyebileceğiniz güzel bir tarif. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.